Çocuklar için neler var? Çocuklar için bir kültür sanat ajandası da tabii ki hazırladık. Siz de çocuklarınızla birlikte ya da yeğenlerinizle, kuzenlerinizle birlikte bu etkinliklere katılabilirsiniz. Çocuklarla yapılan etkinliklerin tadı bir başka oluyor doğrusu. Onların o enerjisine eşlik etmek çok iyi geliyor. Ve özellikle de çocukları bir sanat faaliyetine götürüyorsanız daha da iyi tabii ki. Şimdi çocuklarla ne yapabilirsiniz? En son şehir tiyatroları demiştik. Hadi oradan devam edelim. Şehir tiyatroları bu yıl 39.sunu düzenliyor Çocuk Şenliği'nin. 20 Nisan Pazar günü saat 12'de başlayacak Çocuk Şenliği. Ve şenlik boyunca Sesler Ülkesi, Çöpsüz Dünya, Fındık Kıran, Masal, Sevdalı Bulut, Şabo Müzikali. Şabo Müzikali bu arada Kocaeli Şehir Tiyatrolarından geliyor. Konuk bir oyun. Eskişehir Şehir Tiyatrolarından gelen konuk oyunsa Ben de Uçabilirim. Tüm bu oyunlar çocuklarla buluşacak. Bu arada şehir tiyatrolarının çocuk eğitim birimi de 90 yaşında olmuş. Tabii kendi 110 yaşında olunca çocuk eğitim biriminde 90 yaşında olması ne güzel. Ve birbirinden renkli oyunlar dışında atölyeler de gerçekleştirecek. Bu atölyeler de çocuklar için çok faydalı biliyorsunuz. Doçent Doktor Bülent Sezgin'in düzenlediği oyun ve tiyatroyla düşlere yolculuk, Yonca İnal, Iris Ekşi'nin düzenlediği Yer mi Gök mü Deniz mi Dağ mı, Nevin Köksal Yatman'ın düzenlediği Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi, Özgür Atkın'ın düzenlediği Karagöz Atölyesi Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl, Hamit Erentürk'ün düzenlediği Beden Perküsyon Hareket Dramaturjisi, İrem Ulugün'ün düzenlediği Hareket ve Doğaçlama Atölyesi, Derya Yıldırım'ın düzenlediği Bir Hikaye Bir Dünya, Dilan Mine'nin düzenlediği Uğurlu Mesk Atölyesi ve oyunlar ücretsiz, atölyeler de ücretsiz biliyorsunuz. Bu etkinliklere katılabilmek için şehirtiyatroları.ibb.istanbul ya da biletini al adresleri üzerinden biletler temin edilebilir. Yani bu etkinlikler ücretsiz ama biletlerini almanız yani aslında rezervasyon yaptırmış olmanız gerekiyor. Hangi oyun nerede oynayacağı gelince şehir tiyatrolarında 20-22 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Sesler Ülkesi var 4 yaş üzerindeki çocuklar için. Çöpsüz Dünya yine 4 yaş üzerindeki çocuklar için 22 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde olacak. Fındık Kıran 7 yaş üzerindeki çocuklar için 20-21 Nisan'da Ümraniye sahnesinde. Masal 5 yaş üzerindeki çocuklar için 20, 21 ve 22 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde. Sevdalı Bulut yine 5 yaş üzerindeki çocuklar için 22-23 Nisan'da olacak. Şabo Müzikali 5 yaş üzerindeki çocuklar için 21 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Ben de Uçabilirim Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın konuk oyunu 21 Nisan'da Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu sahnesinde. Atölyelerse oyun ve tiyatroyla düşlere yolculuk 22 Nisan Salı günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Yer mi Gök mü Deniz mi Dağ mı 7-12 yaş grubu çocuklar için 22 Nisan'da Ümraniye sahnesinde. Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi ki bu geri dönüşüm atölyeleri çok verimli geçiyor bence. 22 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde. Karagöz Atölyesi Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl 8 yaş üzeri çocuklar için 21 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde. Beden Perküsyon Hareket Dramaturjisi ise 9 yaş üzerindeki çocuklar için Beylikdüzü'nde 21 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak. Hareket ve Doğaçlama Atölyesi ise 8 yaş üzerindeki çocuklar için 21 Nisan'da Muhsin Ertuğrul, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde olacak. Bir Hikaye Bin Dünya 7-9 yaş arasındaki çocuklar için 21 Nisan'da Ümraniye sahnesinde ve Mandal Kukla Atölyesi 7 yaş üzerindeki çocuklar için 22 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak ve tüm bu oyunlar saat 12'de oynanacak ve atölyeler gerçekleşecek. Evet, şehir tiyatrolarının çocuklar için oyunları ve atölyeleri bunlardı. Şimdi İstiklal Caddesi'ne doğru Meşer'e gidelim. Ne dersiniz? Biliyorsunuz Meşer'de Hikaye İstanbul'da geçiyor sergisi var ve bu kapsamda çocuklar için farklı bir atölye çalışması var. Özellikle bunu almak istedim. 7-12 yaş arasındaki çocuklar için çok sevecekler bunu. Çünkü stop motion atölyesi çok meraklı çocuklar. Ellerindeki tabletlerle, bilgisayarlarla bir şeyler yapmaya, onlar üzerinde çalışmaya. Meşer'in stop motion atölyesi 7-12 yaşındaki çocuklar için gerçekleşiyor ve 19 Nisan'da düzenleniyor. 19 Nisan Cumartesi günü saat
13.30'da gerçekleşecek ve bunun için kayıt yaptırmanız gerekiyor. kayıt@mesher.org adresinden yaptırabilirsiniz. İstiklal Caddesi'nde İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde çok güzel sergiler olduğu gibi çocuklar için de çok güzel etkinlikler, büyükler için de güzel etkinlikler var ama çocuklar için de çok verimli atölyeler gerçekleştiriliyor. 23 Nisan haftasında neler var? Hadi birlikte ona bakalım. 20 Nisan'da Ressamların İzinde 8-12 yaş çocukları için saat 17'de. 23 Nisan, tam da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kartpostal atölyesi var. Renkli mektuplar 7-10 yaş arası çocuklar için saat 14'te. Yine 23 Nisan Çarşamba günü Benim Fırçamdan atölyesi 6-9 yaş çocuklar için saat 16'da ve 27 Nisan Çarşamba günü renklerle canlanan 23 Nisan atölyesi var. 6-9 yaş arasındaki çocuklar için saat 13'te ve ücretsiz. İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki tüm bu etkinlikler ücretsiz ama kayıt yaptırmak için işsanat.com.tr adresine girmeniz ve bir kayıt yapmanız gerekiyor sadece. Ve çocuklar için de bu güzel etkinliklere katılmanız yeterli. Evet, çocuklar için başka neler var? Sabancı Müzesi'nde de çocuklar için pek çok atölye var. Müzede açık atölye 6-10 yaş arasındaki çocuklar için 23 Nisan Çarşamba günü 11 ile 12.30 arasında. Bir portreden fazlası atölyesi 8-10 yaş arasındaki çocuklar için yine 23 Nisan Çarşamba günü saat 13 ile 15 arasında. Müzede açık atölye 10-14 yaş arasındaki çocuklar için 23 Nisan Çarşamba günü 16-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Evet, 23 Nisan haftasında Borusan Contemporary'de neler var bakalım. Onların da çocuk atölyeleri oldukça keyifli geçiyor. Nefes almayı unutma 19 Nisan Cumartesi günü saat 11 ile 12 arasında 4-6 yaş arasındaki miniklerimiz için Şehri Hareketlendir atölyesi yine 19 Nisan Cumartesi günü 12.30-13.30 saatleri arasında 4-6 yaş grubundaki yine çocuklarımız için. Tren Perili Köşk'ten kalkıyor. Çuf 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 atölyesi ise 20 Nisan Pazar günü 11-13 saatleri arasında 7-8 yaş grubundaki çocuklarımız için. Yine Tren Perili Köşk'ten kalkıyor. Çuf 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 atölyesi 20 Nisan Pazar günü 14 ile 16 arasında. Bu kez 9-10 yaş grubu çocuklarımız için. Perili Köşk'te 23 Nisan coşkusuysa 26 Nisan Cumartesi günü 11-12 saatleri arasında 6-8 yaş çocuklar için. 8-12 yaş grubu çocuklar için Perili Köşk'te 23 Nisan coşkusuysa 26 Nisan Cumartesi günü 13 ile 14 saatleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan haftasında çocuklarla birlikte yapılabilecek ve bunların hepsi ücretsiz. Sadece kayıt yapmanız gerekiyor. İlgili sanat kurumunun internet sitesine girerseniz kayıt yaptırıp gidebilirsiniz ücretsiz olarak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evet bu atölyeler çok güzel ama bir de güzel konser dinleyelim çocuklarla derseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi konser salonlarından bir tanesi. Akustiği en iyi konser salonlarından bir tanesi. Zaten 2 tane var. Biri de İzmir'de. Ahmet Adnan Saygun konser salonu. İkisi de çok iyi akustiğe sahip. Buralarda konser dinlemek müthiş oluyor. O yüzden de çocukları mutlaka vaktiniz varsa, yakınlarda oturuyorsanız bu konsere götürün derim. Çünkü buradaki konseri Nil Venditti yönetecek. Cemal Reşit Senfoni Orkestrası'nın biliyorsunuz bu seneki şefi Nil Venditti. Onunla da röportajımızı yine videolarımız arasında, röportajlarımız arasında bulabilirsiniz. Nil'i de mutlaka şimdiye kadar tanımadıysanız sizinle tanıştırmak isterim. Çok başarılı, genç bir orkestra şefi. Nil 19 Nisan Cumartesi günü saat 14'te CRR Senfoni Orkestrası'yla ve genç solistlerle bir konser verecek. Can Ekin Buçukoğlu piyanoda, Deniz Ozan Çelik kemanda, Amine Bengisu Ateş klarnette, Balkız Mercan Erulu'a violonselle eşlik edecek. Evet, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası Nil Venditti yönetiminde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konserinin ilk bölümü klasik müzik tarihinin en güçlü eserlerinden seçilen konçertoların birinci bölümleri seslendirilecek ve Nil her zamanki gibi tüm konserlerde olduğu gibi büyüklere de açıklıyor zaten tüm o parçaların, eserlerin ne anlattığı, hangi duyguyla yazıldığı, kimin yazdığını,
hangi çağda yazdığını, hangi duyguyla yazdığını çok güzel kendi üslubuyla anlatıyor. Çocuklar için de bunu çok keyifle anlatacaktır. İkinci bölümde ise, konserin ikinci yarısındaysa Mendelssohn'un Senfoni No. 5 reformasyon yapıtı icra edilecek. Bence çocuklarınızla birlikte kaçırmamanız gereken bir konser. Tekrar tarihi hatırlatayım. 19 Nisan Cumartesi günü saat 14'te Cemal Reşit Rey konser salonunda, crrkonsersalonu.ibb.istanbul adresinden de konser biletlerini temin edebilirsiniz. Evet, çocuklar için ajandayı da böylece ekleye elimizden geldiği kadar geniş yapmaya çalıştık. İzmir'de de aynı zamanda daha önceki haftalarda da söylediğim gibi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde çocuklar için 23 Nisan kapsamında güzel konserler ve etkinlikler olacak.